Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda bebeğimizin kollarını ve yüz şekillendirmesini yapmıştık. Bu videomuzda da saçlarını öreceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Bebeğimin saçlarına geçiyorum şimdi arkadaşlar. Saçlar için ben açık kahve, böyle sütlü kahve bir renk seçtim. Hemen sihirli halkamı yapıyorum. Halkamın içine 6 sık iğne yapıyorum. Altı sık iğnemi yaptım. Halkamı sıkıştırıyorum. İlk yaptığım sık iğneye batıyorum arkadaşlar. Blue olarak batacağım. Şöyle netleştireyim kameramı. Şu şekilde arkadaşlar ilk yaptığım sık iğneye blue olarak batacağım. Bunu da şöyle normalde biz ikisini birden alıyoruz. Bu başağımızın. Blue'da şöyle hemen tek kanadına, arka tek kanadına batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde blue yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar aynı yere batıyorum. Arttırma yapıyorum. Diğerine geçiyorum. Yine blue olarak arka kanadına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Aynı yere batıp arttırma yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar blue örerek 12 sık iğne örüyoruz. Yani her ilmeğe çift blue batarak 12 sık iğne örüyorum. Her ilmeğe çift blue batarak 12 sık iğne ördüm arkadaşlar. Şurada bir çizgi oluşturuyoruz. Diğer sıralarda da yine aynı şekilde blue örüp buradaki çizgiyi devam ettireceğiz. Bir üst sıraya geçiyorum şimdi. Bu sırada da yine her ilmeğe çift batarak 24 sık iğne örüyorum. Yine aynı şekilde blue olarak her ilmeğe çift batarak 24 sık iğne örüyorum. Şöyle tekrar göstereyim arkadaşlar. Normalde biz şöyle şu şekilde batıyoruz sık iğnelerimize. Bu sefer ortasından batıp arka ilmeğini alıyoruz. Bu şekilde blue örüyorum arkadaşlar. Her ilmeğe çift blue batıyoruz. Her ilmeğe çift batarak 24 sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Bu sırada da yine blue batacağız. Bir sık iğne örüp sıramı belirliyorum. Bu sırada da bir sık iğne, bir arttırma yapacağız. Yine aynı blue şekilde örüyoruz arkadaşlar. Bir sık iğne ördüm. İkinci sık iğneme çift batıyorum. Tekrar bir sık iğne ve bir arttırma. Sıra sonuna kadar bir sık iğne, bir arttırma olarak devam ediyorum.
Bir sık iğne, bir artırma yaparak sıra sonuna geldim. Bir üst sıraya geçiyorum. Bu sırada da 2 sık iğne, bir arttırma yapacağım. Yine blue şekilde örüyoruz arkadaşlar. 2 sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Tekrar 2 sık iğne örüyorum. Ve bir arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne, bir arttırma olarak devam ediyorum. İki sık iğne, bir arttırma olarak sıramı tamamladım arkadaşlar. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Yine aynı şekilde blue örüyoruz. Bütün sıralarda arkadaşlar blue örüyoruz. Bu sırada da 3 sık iğne, bir arttırma yapacağım. 3 sık iğnemi ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Tekrar 3 sık iğne örüyorum. Blue şekilde örüyoruz yine arkadaşlar. 3 sık iğne ördüm ve bir arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar 3 sık iğne, bir arttırma olarak devam ediyorum. Üç sık iğne, bir arttırma olarak sıramı tamamladım arkadaşlar. Hemen bir üst sıraya geçiyorum. Bu sırada da 4 sık iğne, bir arttırma yapacağız. Yine blue şekilde 4 sık iğne, bir arttırma yapıyorum. Dört sık iğne ördüm, arttırmamı yapıyorum. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne, bir arttırma olarak devam ediyorum. Dört sık iğne, bir arttırma olarak sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi saç kısmına geçiyoruz. Bunun için ben 60 tane zincir çekeceğim. Siz bunu saç boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Uzun yapmak isterseniz daha fazla çekebilirsiniz. Ben 60 tane zincir çekiyorum. ...60 zincir çektim arkadaşlar. Şimdi ikinci zincirime batarak sık iğne yapıyorum. Tekrar diğer zincirime batıyorum, sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bütün zincirlerime batarak sık iğne yapıyorum. Bir zincire bir sık iğne olarak bu sona kadar geliyorum arkadaşlar. Zincirlerimin üstüne sık iğne yaparak sona kadar geldim arkadaşlar. Başta kıvrılmıyor diye düşünmeyin. Daha sonra bu kendiliğinden kıvrılacak. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Son zincirime battım ve sık iğne yaptım yine. Hemen bir yandakine batıyorum. Sık iğneme batıyorum arkadaşlar. Blue değil, bu sefer düz bir şekilde batıyorum. Ve ilmek kaydırma yapıyorum. Diğer sık iğneme geçip batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Tekrar 60 zincir çekiyorum. ...60 zincirimi çektim arkadaşlar. Yine aynı şekilde
ikinci zincirime batarak sık iğne yapıyorum. Zincirlerimin üstüne sık iğne yaparak yine aynı şekilde sona kadar geliyorum. Sona geldiğimizde de yine arkadaşlar şuraya geldiğimizi varsayalım. Sona geldiğimizde de yine bir sonraki sık iğneye batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Diğer sık iğneme batıp ilmek kaydırma yapıp üzerine zincir çekip yine aynı şekilde örüyoruz arkadaşlar. Yani bu sıradaki mantık bir sık iğne atlayıp ikinci sık iğneye saç örmek. Bu şekilde arkadaşlar tamamını bu sıradaki sık iğnelerin tamamına bir sık iğne atlayıp ikinci sık iğneye saç örerek devam ediyorum. Bir sık iğne atlayıp ikinci sık iğneye saç örerek sıra sonuna geldim arkadaşlar. Hemen burada bir diş işlemini yapıyorum. Son kalan sık iğneme batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar. İpimi kopardım arkadaşlar. Şimdi diğer sıralara geçeceğim. Her sırada ipi kopararak devam edeceğiz. Çünkü blonlara öreceğiz artık. Blonlarda ters tarafa gittiği için biz bir üst sıradan başlayıp sıra sonuna geleceğiz. Her sırada aynı işlemi bir üst sıradan başlayıp sıra başına geleceğiz. O yüzden ipi kopararak devam edeceğiz arkadaşlar. İkinci sıraya da şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurası benim son blom. Bunun hemen üst sırasından. Şurası şu şekilde arkadaşlar dolanarak devam ediyor. Tersine gidemeyeceğimiz için bir üst sıradan başlayacağız. Şurası son blok. Bunun hemen karşısından üst sıradan karşısından tığımı batırıyorum. İpimi buraya bağlıyorum. Bu şekilde ipimi buradan içeriye aldım bloğumdan ve zincir çekiyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrar. Bu tarafa doğru devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bu sıra üzerinden bu tarafa devam ettiğimizde zaten buradan atladığımız sırayı da örmüş olacağız. Zaten son sıranın bir üstünden ipinizi takıp devam ettiğinizde anlayacaksınız neden bir sıra atladığımızı. Buradan yine 60 zincir çekiyorum. ...60 zincirimi çektim arkadaşlar. Diğer saçlara da yaptığımız gibi yine bu 60 zincir üzerine 60 sık iğne örüyorum. Zincirimin sonuna gelene kadar 60 sık iğne örüyorum. ...60 zincirimin üstüne 60 sık iğne yaptım arkadaşlar. Hemen bir sonraki sık iğneye batıyorum. Pardon, buradaki blok kısmına batacağız artık. Buradan batıyorum oluşturduğum çizgiye. İlmek kaydırma yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Ve ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar yanındakine geçiyorum. Ve ilmek kaydırma yapıp yine 60 zincir çekiyorum. İlk sırayı örerken arkadaşlar 2 ilmek kaydırma yapmıştık. İkinci üzerine zincir çekip saçlarımızı örmüştük. Yani bir sık iğne atlayıp ikinci sık iğneye örgü yapmıştık. Bu sefer de 2 sık iğne atlayıp üçüncüye örüyoruz. Yani zincir çekip saçımızı ördükten sonra 2 ilmek kaydırma yapıyoruz. Üçüncü ilmek kaydırmadan sonra zincir çekiyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde 60 zincirimi çekip üzerine 60 sık iğne yapıyorum.
60 zincirimin üstüne sık iğne yaparak yine sona geldim arkadaşlar. Burada tekrar göstereyim size. Hemen bir sonraki çizgime, yani blue yaparak oluşturduğum çizgiye batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir sonrakine batıyorum. İkinci ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Üçüncü ilmek kaydırmamı yapıp 60 zincir çekiyorum. Yani buradaki mantıkta arkadaşlar 2 atlayıp üçüncüye saç örmek. Bu şekilde arkadaşlar 2 sık iğne atlıyoruz. Yani 2 çizgi blok yaparak oluşturduğumuz çizgiden 2 ilmek atlayıp üçüncü üzerine saç örüyoruz. Yine 60 zincir çekip 60 zincir üzerine sık iğne yaparak bu sırayı da bu şekilde oluşturduğumuz çizgi üzerinden şöyle göstereyim. Bu oluşturduğumuz çizgi üzerinden devam ederek arkadaşlar ilk başladığımız noktaya gelene kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. 2 ilmek atlayıp 3. ilmeğe, yani 3. yaptığımız ilmek kaydırma üzerine 60 zincir çekip üzerine yine sık iğne yaparak sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. 2 ilmek atlayarak saçlarımı sıra sonuna kadar ördüm arkadaşlar. Son olarak bu ördüğüm saçı en son yaptığım bloğa batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Daha sonra da bir sonraki sıraya geçeceğim arkadaşlar. İkinci sırada ipi koparıp tekrardan bağlamıştık. Bu sıralarda koparmadan direkt atlayacağım ben, düğüm olmasın diye. Şöyle göstereyim. Şurada bitirdim arkadaşlar. Şurası da ikinci sıra başımızdı. Şurada yine bloğa yaptığımız çizgi var. Biz bunun yine ikinci sırada yaptığımız gibi bir üst sırasından başlayacağız. Yani şöyle ipimi alıp göstereyim arkadaşlar. Şu benim ikinci sıraya başlarken yaptığım saçım. Şurası da onun devamında gelen blue. Ben direkt bu yaptığım saçın yanındakinden değil bir üst sırasından başlayacağım. İkinci sırada yaptığımız gibi arkadaşlar bu çizgiyi takip ettiğimizde zaten buradaki boşluğu da doldurmuş olacağız. Hemen bir üst sıraya geçiyorum. Bir üst sıraya geçmek için arkadaşlar ikinci sırada yaptığım ilk örgü saçın hemen dibine batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. İlmek kaydırmamı yaptım arkadaşlar. Şimdi bu sıramın sonundaki çizgiden atlayıp bir üst sıraya geçiyorum. Şöyle yakından göstereyim tekrar arkadaşlar. Şurası benim bitirdiğim noktam. Şurası da blok çizgim. Yani bu sıraya denk gelen blok çizgim. Bunun hemen karşısında üstünden batırıyorum. İlmek kaydırma yaparak bu sıraya geçiyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde 60 zincir çekip zincirlerimin üzerine yine sık iğne yaparak saçı örüyorum arkadaşlar. Hemen size sıra devamında nasıl olacağını göstereyim. Burayı ördüğümü varsayın. Bu saçı tamamladığımı varsayın. Hemen dibindeki ilmeği atlıyorum arkadaşlar, şunu. Dibindeki ilmeği atlıyorum. Bir sonrakine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bir sonrakine ilmek kaydırma. Bir sonrakine yine üçüncü kez ilmek kaydırma. Ve dördüncü ilmek kaydırmamı yapıp üzerine zincir çekip yine saç örüyorum arkadaşlar. Yani ikinci sırada 2 sıra atlamıştık. Pardon, 2 ilmek atlamıştık. Üçüncü ilmeğimizin üzerine saç örmüştük. Bu sırada da 3 ilmek atlayıp dördüncü ilmeğimizin üzerine öreceğiz. Ama son yani saçı örüp de sona geldiğimizde arkadaşlar hemen şu dibindekine batarak saçı bağlıyorduk buraya. Bu sefer bunu atlayıp
Bir sonrakine ilmek kaydırma yapıp saçı bağlıyorum. Daha sonra yine 3 tane ilmek kaydırma, dördüncü üzerine saç çekimi yapıyoruz arkadaşlar. Anlaşılır olması adına ben bir tane saç öreceğim. Karışıklık olmasın diye. Sıramı birleştirdim. Yine 60 zincir çekiyorum. ...60 zincirimi çektim arkadaşlar. Yine bu 60 zincirimin üzerine sık iğne örerek zincirlerimin sonuna kadar geliyorum. Zincirlerimin üzerine sık iğne yaparak sona kadar geldim arkadaşlar. Şimdi sırayı nasıl tamamlayacağımızı göstereceğim. Şurası saçı ördüğüm ilmek. Bunun hemen yanındaki ilmeği, yani şunu atlıyorum. Buna batmıyorum. İkinci ilmeğe batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bir sonrakine batıp ilmek kaydırma. Üçüncü kez ilmek kaydırma yapıyorum. Dördüncü ilmek kaydırmamı yapıp yine 60 zincir çekiyorum arkadaşlar. Yine bu 60 zincirimin üstüne de sık iğne yaparak sona geliyorum. Yani arkadaşlar burada 3 ilmek atlayıp dördüncüye saç yapıyoruz. Bu arada boş bıraktığımızla birlikte arada 4 tane ilmek atlamış oluyoruz arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Bu saçı ördüğümü varsayalım. 60 zincir çekip üzerine sık iğne yapıp sona kadar geliyoruz. Şu hemen yanındaki ilmeği atlıyorum. Buna batmadan bir sonrakine batıyorum. Daha sonra yine ikinci kez bir sonrakine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyoruz. Bir sonrakine batıp ilmek kaydırma. Dördüncü ilmek kaydırmamızı yapıp üzerine saç örüyoruz arkadaşlar. Yanlışlık olmasın. Tekrar üzerinden geçeyim. Saç ördükten sonra bir ilmek atlayıp örmüyoruz. İkinci ilmeğe ilmek kaydırma. Üçüncü ilmeğe ilmek kaydırma. Dördüncü ilmeğe ilmek kaydırma. Beşinci ilmeğe ilmek kaydırma yapıp üzerine zincir çekip saç örüyoruz arkadaşlar. Yani burada bir tane ilmek örmeden diğerlerine ilmek kaydırma yapıp üzerine zincir çekip saçımızı örüyoruz. Diğer sıraları da göstereyim arkadaşlar. Bu sırayı yine sıra sonuna kadar aynı şekilde dördüncü ilmek kaydırmayı yaptıktan sonra saç örerek sona kadar geliyoruz. Şöyle iğne takayım. Buraya kadar geldiğimizi varsayalım. Bir sonrakine yine arkadaşlar şu sıra örülmemiş olacak. Yani biz şu çizgiyi tamamlamış olacağız. Şu sıra örülmemiş olacak. Bu sıranın hemen üstünden yine aynı şekilde diğer sıralara yaptığımız gibi buradan batıp ilmeğimizi alıp örmeye başlıyoruz. Bu sırada da yine aynı şekilde arkadaşlar 4 ilmek kaydırma yapıp dördüncü üzerine zincir çekerek yapıyoruz. Daha sonra yine arkadaşlar bir üst sıradan şuradan batırıyoruz ve yine aynı şekilde 4 ilmek arayla saçlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Son olarak da zaten şurası boş kalacak sadece. Bu sıralarımızda yine 4 ilmek kaydırma yaparak saç örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Yani şu son noktaya kadar geleceğiz. İkinci sırada da şurada ipimiz kalmıştı ilk başlarken. Şu ipimiz. Bunu da alttan tığımı batırıp arkaya alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur. Diğer sıraları da aynı altta yaptığımız sıralar gibi yapıyoruz. Yani yanındaki bloğu atlıyoruz. Hani atlama değil de şu şekilde göstereyim. Burayı ördüğümüz zaman arkadaşlar şöyle sona geldiğimizde şurada yarım gibi gözüküyor bloğlarımız.
Bunun hemen üstünden batıp ilmeğimizi aldığımız zaman burayı tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bu kalan sıraları da arada 4 ilmek kaydırma yaparak 4. üzerine zincir çekip yine saçlarımızı örerek sona kadar geliyoruz arkadaşlar. Bütün sıralara saç örerek bebeğimin saçlarını bitirdim ben arkadaşlar. İpimi de uzun bıraktım dikmek için ve kopardım. Şöyle göstereyim. Burada son bir sıra blok kaldı. Ve bitirdim. Bu şekilde kıvır kıvır bebeğimizin saçları oluştu. Şimdi bunu kafaya nasıl dikeceğimi göstereceğim arkadaşlar. Şöyle hemen şu orta kısmı bebeğimin kafasının orta kısmına denk getiriyorum. Tam ortasına denk gelecek şekilde ayarlıyorum. Ve saçı buraya sabitliyorum. Bu şekilde sabitledim arkadaşlar. Burada bıraktığım ipe iğnemi takıyorum. Birkaç kez bu aralardan batırarak sabitliyorum. Daha sonra arkadaşlar önemli olan bu ön kısmı şöyle açarak göstereyim. Burada dikimi zor olacağı için arkadaşlar anlatacağım nasıl yaptığımı. Video dışında dikeceğim. Bu ortadan birkaç kez diktikten sonra bu ön kısma geliyoruz arkadaşlar. Şu ilk sıra yaptığımız saç ördüğümüz ilk sıranın bu hemen ucunda boşluk var. Şöyle göstereyim. Diğer sıraya geçmeden iki sıra arasındaki boşluk şuralardan iğnemizi batırarak, yani birkaç sıra aralıklı batırarak saçı buraya dikiyoruz arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim. 1 ve 2. sırayı ayırıyoruz. Şu aradaki boşluklardan ipimizi, iğnemizi batırarak bebeğimizin saçını iyice kafaya sabitliyoruz arkadaşlar. Önemli olan burada tam bu orta kısım bebeğimizin kafasının ortasına gelmesi. Burayı birleştirdikten sonra bebeğimizin saçını güzelce aralık bırakmadan dikiyoruz arkadaşlar. Daha sonra da diğer parçalarına geçiyoruz. Bebeğimin saçlarını diktim ben arkadaşlar. Şimdi gövde ile birleştirmesini yapacağım. Birleştirmeyi yapmadan önce arkadaşlar şöyle ufak bir boru koyacağım ben boyun ve gövde arasına. Daha düzgün durması için, kafanın sağa sola düşmemesi için şu kadar göstereyim. Avuç içi kadar küçücük bir boru kullanacağım. Bu borunun yarısı kafanın içine gelecek şekilde şöyle içine, ortasına yerleştiriyorum. Yarısı kafanın içine, yarısı da gövdesine gelecek şekilde bunu buraya geçiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar kafa ve gövdeyi düzgünce ayarlıyorum. Ve uzun bıraktığım ipime iğnemi taktım arkadaşlar. Hemen şöyle düzeltiyorum. Ayarladıktan sonra iğnemi gövdeden geçirdim. Tam karşısına gelecek yerden arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurası bitirdiğim yer. Hemen bunun karşısından gövdeden batırıyorum. Boyun kısmından çekiyorum. Tekrar bir sık iğne yukarıdan, yani karşısından hemen batırdım. Aşağıdan yine aynı şekilde karşısından bir sık iğne, boyundan bir sık iğne kafadan alarak bebeğimin kafasını gövdeyle birleştiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir sık iğne boyundan alıyorum. Hemen karşısındaki sık iğneden kafadan alıyorum. Boşluk bırakmadan arada bir sık iğne boyundan, bir sık iğne kafadan alarak dikiyoruz arkadaşlar. Kafayı dikmeyi bitirdikten sonra da arkadaşlar kollarını dikeceğiz. Onu da hemen hangi sıraya diktiğimi göstereyim size. Kolları arkadaşlar şuradan sayıyorum hemen boyun kısmından. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sık iğne saydım. 7 ve 8. sıralar arasına arkadaşlar şu şekilde burada uzun bıraktığım ipime iğnemi takıyorum. Boyundan 7 sık iğne saydım. 7 ve 8. sıralar arasına
Bunu buradan iğnemizi takarak şu şekilde ikiye katlayıp gövdesine dikiyoruz arkadaşlar. Hani burada göstermiyorum video uzun olmasın diye. Anlaşılır oluyordur umarım. 7 ve 8. sıralar arasında da kollarını dikiyoruz. Bu gösterdiğim şekilde de bir sık iğne kafadan, bir sık iğne boyundan alarak da kafasının birleştirmesini yapıyoruz arkadaşlar. Bebeğimin kafasını ve kollarını da diktim arkadaşlar. Bu araya koyduğumuz boru sayesinde bebeğimiz şöyle kafasını sağa ve sola çevirebiliyor arkadaşlar. Yani düşme yapmadan dik duruyor. İsterseniz böyle sağa sola çevirebilirsiniz. Bu şekilde kollarını da diktim. Kafasını diktim arkadaşlar. Böylelikle de bebeğimizin dikimini yapmış olduk. Bu videomuzda bebeğimizin saçlarını ördük arkadaşlar. Bir sonraki videoda elbisesini ve ayakkabılarını yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.